Her sabah uyandığında bir şeylere dokunursun. Kapı koluna, telefona, kaşığa, belki de bir otomobilin kapısına. Hepsi metal. Ve o metallerin çoğunda ortak bir isim var. Demir. Ama düşün. Bir sabah uyandığında demirin olmadığını fark ediyorsun. Ne çatal kalmış, ne köprü, ne de bina. Sadece sessizlik. Çünkü demir sadece bir metal değildir. O dünyanın kalbi, uygarlığın kası, hayatın nefesidir. Peki gerçekten demir olmasa ne olurdu? Demir evrenin en kararlı elementlerinden biridir. O kadar kararlı ki yıldızlar doğar, büyür ve sonunda demirle ölür. Bir yıldızın çekirdeğinde enerji üreten füzyon demire kadar sürebilir. Demir ulaştığında o yıldız artık daha fazla enerji üretemez. Yani bir anlamda demir yıldızların son nefesidir. Her süpernova patlamasında uzaya savrulan milyarlarca demir atomu zamanla bir araya gelir. Toz bulutlarına karışır. Ve sonunda yeni yıldızların ve gezegenlerin yapı taşına dönüşür. Vücudundaki demir atomları bir zamanlar bir yıldızın kalbinde pişmiş olabilir. Belki de sen uzak bir yıldızın külleriyle nefes alıyorsun. İnsanın damarlarında dolaşan en sıradan şey gibi görünür kan. Ama aslında her damlası yıldız tozudur. Kanın kırmızı olmasının nedeni hemoglobindeki demir atomudur. Bu atom oksijeni yakalar, bırakır ve yeniden taşır. Yani biz aslında demir sayesinde nefes alıyoruz. Bir an için demiri yok sayalım. Demir yoksa oksijen taşınamaz. Oksijen taşınamazsa hücreler çalışmaz. Hücreler çalışmazsa hayat biter. Basitçe söylemek gerekirse demir olmadan insan olamazdı. Tarih boyunca her çağ bir elementin adını taşır. Taş devri, bronz devri ve sonra geldi demir çağı. Demir insanlığa sadece alet değil, güç verdi. Toprağı işledik, tarımı büyüttük, şehirleri kurduk. Demirle savaşlar yaptık, demirle barış inşa ettik. Sanayi devrimini başlatan buhar makineleri, raylar, köprüler, gemiler hepsi demirin eseri. Eğer demir olmasaydı dünyada ne endüstri olurdu, ne elektrik hatları, ne de şu an seni bana bağlayan cihaz. Demir olmasaydı medeniyetin sesi bile çıkmazdı. Şimdi gözünü kapat ve dünyanın derinliklerine in. Kabukların, mantonun, lavların altına. Dünyanın kalbinde devasa bir demir çekirdek döner durur. Bu çekirdek bir mıknatıs gibi davranır. Dönüşüyle birlikte gezegenin manyetik alanını üretir. Ve o alan görünmeyen bir kalkan gibi bizi korur. Güneşten gelen ölümcül radyasyonu saptırır. Atmosferimizi korur, hayatı mümkün kılar. Eğer demir çekirdek bir anda yok olsaydı manyetik alan çökerdi. Atmosfer yavaşça uzaya kaçardı. Ve dünya Mars gibi ölü bir gezegene dönüşürdü. Yani sadece demir değil, dünyanın kalbi de kaybolurdu. Hayal et, bir sabah uyandığında dünya demirsiz. Köprüler, binalar, araçlar, tren rayları toz gibi savrulmuş. Kandaki oksijen taşınamıyor. Manyetik alan yok. Güneş radyasyonu atmosferi parçalıyor. Yani fiziksel olarak gezegen çökmeye başlıyor. Ama en ilginci şu. Demir yoksa yıldızlar da yok. Yıldızlar yoksa evren bile bugünkü haliyle var olamaz. Yani demir olmasa ne olurdu sorusunun cevabı basit. Hiçbir şey olmazdı. Çünkü olmak için önce demir gerekir. Biz genelde büyük şeyleri ararız. Enerji, zeka, teknoloji. Ama bazen en küçük atomlar en büyük anlamı taşır. Demir, insan vücudunda, şehirlerde, yıldızlarda aynı anda var olan tek elementtir. O gökyüzüyle yeryüzünü birbirine bağlar. Bir sonraki kez kan kırmızısına bakarken ya da bir köprünün gölgesinde yürürken unutma. Belki de o an evrenin en eski kalbi sana hayat veriyordur. Bu neydi lan? Bir elementin hikayesini anlattık. Bir sonrakinde belki zamanı ya da kaderi. Merak etmeye devam et. Çünkü merak demirden bile güçlüdür.